Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile gene karşınızdayım. Bugün bu videomuzda web sitelerimizi birden fazla dile yani tercümeye nasıl çeviririz ya da translate mi diyeyim ne diyeyim? Translate diyelim. Çoklu dil tercümesini nasıl çeviririz onu anlatacağım. Aslında ücretsiz bir eklentiyi kullanacağız gene ama ücretsiz eklentinin tabii ki dezavantajları var biliyorsunuz. Bunun yanında birden fazla çeviri yani bu eklentileri inceledim. Şu an kullanılabilecek bana sorarsanız ücretsiz olarak kullanılabilecek eklenti bugün anlatacağım. Yani bu videoda anlatacağım eklenti olacak aslında. Yoksa birden fazla eklenti var tabii ki. WordPress eklentileri var ama işimize yarayacak olan eklenti bence bu diye söylüyorum. Eklentimiz ücretsiz tabii ki. Demoda yaptım. Birazdan bakacağız zaten neler nasıl yapılabilir, kolaylığı nedir, artıları nedir, eksileri nedir hepsine bakacağız. Uzun lafın kısası ilk önce bir geliştiricinin WordPress sayfasına bir geçelim. Ondan sonra bir fiyatına bakalım. Belki de bu videoyu seyrettikten sonra eklenti hakkında biraz fikir edindikten sonra işinize yarar mı yaramaz mı ona bakarsınız. Belki de ücretli sürümünde almak istersiniz. Fiyatına da bakacağız. Sonra da artık eklentinin kurulumunu yapıp sayfamızda bir deneyeceğiz. Hadi bakalım bir bakalım. Gidelim geliştiricinin WordPress sayfasına arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası bu arkadaşlar. İngilizcesi tabii ki bu şekilde. Türkçesine geçeceğiz tabii ki. Ben sayfamızı hazırladım. Sol tarafta da Translate artık Google Translate modülümüz de var. Açık hazır olması lazım. Birazdan çünkü uygulamaları yapacağız ya lazım olacak. Şimdi hemen Türkçesine bakalım neymiş. Çok dilli siteleri çevirin. Translate Press. Eklenti dediğim gibi kolay, basit. En büyük özelliği de şu arkadaşlar. Ön sayfadan sayfalarımızı yani sitemizin ön ucundan diyeyim. Ön uç dediğim işte sayfaları açtığınız zaman oradan çeviri yapabilmeniz. Yani kontrol panelinden değil de artık nerelerin Türkçeleşmesini istiyorsanız zaten size gösteriyor eklenti. Buraları işte siz Translate'le ya da artık ne bileyim ücretli kullandığınız eğer Google Translate API'niz varsa ya da DeepL API'niz varsa bunları da bağlayabiliyorsunuz. Güzel yanı o. Ondan sonra çevirilerinizi yapabiliyorsunuz. Gayet basit ve kullanışlı. Yani şu var. Eğer siteniz çok fazla sayfa varsa birazcık iş yükü olacak size. Çünkü tek tek bunları çevirmeniz lazım. Ondan dolayı biraz yorulabilirsiniz. Ama tek sayfanız var. Bir sayfanız var. Böyle çok fazla çevrilecek sayfanız yoksa gayet basit, kullanışlı. Fırsat buldukça çevirilerinizi yapar, tamamlarsınız. Ücretsiz. Avantajlarından biri de şu. WooCommerce, e-ticarette gene çeviri yapabiliyorsunuz. Çünkü çoğu bu Translate çevirileri arkadaşlar WooCommerce'e ücretli sürümlerinde hizmetini veriyor. Bu da bir dezavantaj ama bizim için avantaj şu an. WooCommerce'i çevirebiliyoruz e-ticaret sayfalarımızı. O var. Artı ne var? Dezavantajlarından biri yalnızca bir dil ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Polylang'da mesela birden fazla dil ekleyebiliyorsunuz çevireceğiniz dil ama işlemleri ben biraz baktım videolarını da seyrettim. Ücretli sürümünü almazsanız çok uğraşırsınız. VPML var. O da zaten ücretsiz sürüm yok. Onda da senelik bir ücret veriyorsunuz. Başka kanalımızda zaten bir tane çeviriyle ilgili bir videomuz var. G-Translate. O da ücretsiz sürümüyle işte otomatik çeviri yapıyor. Sayfaları çeviriyor. Onu da seyredebilirsiniz. Bakarsınız aradaki farkı da görürsünüz en azından. Yukarı karta koyacağım. Oradan bakabilirsiniz G-Translate'te. Başka da işte bu eklenti var. Bu eklentiye bir bakalım. Bir inceleyelim bakalım. Hoşunuza giderse kurarsınız. Neden olmasın? Tek dil olur. İşte ne olur? En fazla kullanılan dil İngilizce. İngilizce'ye çevirirsiniz. İngilizce, Türkçe olarak 2 tane dilde olur. Ama başka 3. dil yok. Onu ekleyemiyorsunuz. Yani ücretli sürümde yapıyorsunuz bunu. Güzel yanlarından biri resimleri de arkadaşlar. Mesela sayfanızda Türkçe işte bir Türkçe sayfanız var. Resimlerde mesela Türkçe yazılar varsa bunları resimlerin yazılarını İngilizceye artık hangi dile çevireceksiniz çevirip o şekilde de mesela dil seçimi yapıldıktan sonra o resmi göstertebiliyorsunuz. O da güzel çevirdiğiniz dilde. Bence gayet iyi. Başka alternatif olarak işte dediğim gibi diğer dil dosyalarına eklentilerine bakabilirsiniz. Başka bir şey yok. Şimdi bu videonun açıklamalar kısmında bulunacak. Girin okuyun arkadaşlar. Türkçe çevirin. Videoları falan da var zaten. Bayağı faydalı. İşinize yarar diye düşünüyorum. Fiyatına gelince. Fiyatına bir bakalım. Şimdi o İngilizcesi tabii ki Türkçesine bakalım. Aylık eğer kişisel alırsanız ayda 8 euro, yıllıkta 89-90 euroya geliyor ama şimdi birçok özelliği ne yazık ki kişiselde bulunmuyor. Eğer profesyonel bir sayfa yapacaksanız bakın burada artı özellikleri var, uzantıları var. Onları da mesela işte ücretli sürümde geliyor. O yüzden de baktığınız zaman işte işletme olarak yani düşünürseniz 14 euro ayda yıllıkta 170 euroya geliyor. Üst sitede kullanılımı varmış. Artık sizin şeyinize kalmış. Dediğim gibi fiyatına da baktık. Ben nerede yaptım? Lokaldeki bu e-ticaret sayfamıza yaptım. Bakın işte isterseniz short kodu var. Short kod olarak böyle açılır kapalır bir eklenti yapabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz short kodla. Ya da menü kısmına mesela bu şekilde alabilirsiniz.
Bence en mantıklısı bu olabilir bir yerde. Bu sayfalar değişse de menü, eğer sabit bir menünüz varsa bunlar kalacaktır. Güzelce kullanabilirsiniz. Ya da bakın şu alt kısımda böyle açılır kapanır bir şekilde gene gösterebilirsiniz. Ben üçünü de yerleştirdim sayfaya zaten. O sizin seçeneğinize kalmış artık hangisini kullanmak isterseniz. Birazcık tabii ki İngilizceye çevirdim. İkinci dil olarak İngilizce yaptım. Bunu hafif bir çeviriler yaptım örnek olarak. Siz de ona göre yaparsınız artık. Ben çünkü göstereceğim bunu zaten nasıl yapılacağını ama bakalım şimdi bakın İngilizce çeviriyorum. Localhost'ta şu an sayfamız. Çevirsin bakalım. Gördüğünüz gibi bakın İngilizce çevirdi. Güzel. Neden güzel? Şöyle bu sayfadan ön uçtan dediğimiz kısım bu. Buradan mesela bakın kontrol paneline böyle bir şey geliyor zaten üst tarafta. Burada bir sekmesi oluşuyor. Buraya bastığınız zaman çevirilerinize başlayabiliyorsun. Yani nerede mesela Türkçe bir şey gördüğünüz arkadaşlar basın. Size zaten gösteriyor. Nerede değişiklik yapılabileceğini falan gösteriyor. Onları çevirebilirsiniz. Bakın bu şekilde İngilizceye çevirdim. Komple çevirmedim tabii ki ama bunlar ama manuel, otomatik çevirmiyor bakın. Onu söyleyeyim. Resme dikkat edin. Logomuza dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Logo şu an İngilizce olarak. Ama Türkçe çevirdiğimde logoya bakın şimdi. Logoyu da tabii ben iki farklı logo yaptım burada. Biri İngilizce olarak, biri de Türkçe olarak. Ama güzel yanı işte dediğim gibi dili seçtiğiniz zaman logoyu da işte değiştirtebiliyorsunuz. Güzel yanı o. Şimdi Türkçe olarak bu şekilde böyle filan işte. Şimdi bir de ürün sayfasına bakın. Üründe nasıl oluyor? WooCommerce dediğim gibi WooCommerce üzerinde de değişiklik yapabilmesi çok iyi. Eğer e-ticaret sayfanız varsa hatta bir önceki videom arkadaşlar bu döviz kurları ile ilgiliydi. Lütfen karta koyacağım. Onu da seyredebilirsiniz. Dünya genelinde böyle hani ürün satıyorsanız bilmem ne falan para kurları ile ilgili mesela bir eklenti anlattım. Bir önceki videom zaten o. Burada da bakın zaten şeyleri var. Simgeleri var. Orada da söylüyorum. Şimdi sayfanız tek dilde kalıp da para birimlerini değiştirdiğinizde biraz şey olabilir. Ama işte Avrupa genelinde ürün satıyorsunuz. Eklersiniz Almancasını sayfanızın. En azından Almancaya işte basarlar, seçerler sekmeden. Ondan sonra da ödemeleri de mesela zaten otomatik ve hangi ülkeden girdiklerinde ona göre de euro olarak olacağı için de yani zorluk olmaz. Şimdi bu ürün sayfası. Bunu da bakın şimdi İngilizce birazcık bunda da çeviriler yaptım. Şöyle görüyorsunuz. İngilizce bir geçelim. Bakın bu şekilde İngilizce çeviriyor. İngilizce klasörünü oluşturuyor. Burada zaten bu şekilde yani İngilizce olduğunu söylüyor size zaten. Yani hepsi güzelce çevrilebiliyor arkadaşlar. Ön uçtan yapabiliyorsun. Gayet iyi. Evet çok lafı uzatmıyorum. Hemen ne yapalım? Eklentinin kurulumuna geçeceğiz. Ondan sonra da birkaç tane menüyü çeviririz. Birkaç da böyle bir şeyler çeviririz hatta. Ondan sonra nasıl yapılacağını görürsünüz. Siz de ona göre uygularsınız sayfanıza. Hadi bakalım uyarımızı yapalım ve geçelim. İnternet üzerindeki e-ticaret sayfamız arkadaşlar bu biliyorsunuz. Bunda birkaç böyle test bir şeyler yaptık, ekledik, çıkardık. Eklentileri falan işte anlatıyoruz. Baya fazla sayfamız var aslında baktığınız zaman bakın lokalde bile bir ton sayfa var. Çalışma yaptığımız sayfalar bunlar hep. Bunlar hep şu an lokalde de duruyor zaten. İnternet üzerinde de çünkü bazı eklentiler biliyorsunuz localhost üzerinde çalışmıyor. Yani bazı şeylerini göstermiyor. O yüzden de internet üzerinde de test etme imkanımız olması lazım. O yüzden de internette de böyle test sayfalarım var bildiğiniz üzere. Şimdi e-ticaret sayfamız. Son videomuzda da zaten burada kurmuştuk. Döviz kur çeviricimiz var zaten. Böyle Türkçe bir sayfa. Biz e-ticaret işiyle uğraşıyoruz. Özellikle de e-ticaret üzerine değiniyorum. Çünkü bu dediğim gibi e-ticarette size fayda sağlayabilir. Neden? WooCommerce'de çeviri yapabiliyor çünkü arkadaşlar. Ücretsiz sürümü. Bakın bu önemli çünkü. O yüzden e-ticaret sayfamızda ama e-ticarette kullanmıyorsanız da normal bir sayfanız vardır. Blog tarzında bir sayfanız vardır. Orada da kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Böyle bir sayfa hemen ne yapalım? Eklentiyi kuralım. Ondan sonra da bir ayarlarına bir bakalım. Geldik kontrol panelimize. WordPress kontrol panelimiz. Eklentiler kısmına geliyorum ve yeni eklenti ekle diyorum. Bu arada tabii eklentinin hemen ismini de şöyle alayım. Kopyaladım. Buraya da yapıştıralım. Eklenti böyle bakın işte Polylang da var. Aslında Translate diye arattığınızda birçok böyle çıkacak karşınıza ama G-Translate da var. G-Translate var, Polylang var, işte VPML var. Baktığınız zaman şu an kullanılabilecek ücretsiz olarak sorarsanız bence bu eklenti işe yarar. Kuracağız ve etkinleştireceğim. Evet kurduk, etkinleştirdik. Bunu geçiyorum. Atla diyorum buna hiç uğraşamayız. Şimdi eklenti direkt böyle karşınıza geliyor zaten. Şimdi eklentinin dil dosyası var. Türkçe dil dosyası var. Forum sayfamıza ekleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz forum sayfamız maxhandmade.com. Oradan da ücretsiz olarak bakın yapmış olduğum çoğu çalışmanın
eklentinin, temanın hemen hemen hepsinin neredeyse dil dosyalarını yükledim arkadaşlar. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İnşallah faydalı olur size de. Elimden geldiğince sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eklenti kurulduğu zaman sol tarafta bakın, kontrol panelinde herhangi bir sekmeye gelmez. Nereye geliyor? Ayarlar sekmesinin içinde buraya gelir arkadaşlar. Bakın Translate Press diye. Hatta şöyle yapalım, bakın başlangıca geldim. Bir tane de güncelleme gelmiş zaten. Neymiş bir bakalım, bir arada da güncellemeye de bakalım. Elementor güncellemesi gelmiş. Tamam, yaparız onu da. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Bakın Translate Press diyor. Basın, direkt olarak eklentinin sayfasına geliyorsunuz zaten. Karşılama sayfası burası. Şimdi ben eklentinin Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Onları bir logo üzerinden Türkçe dil dosyasını da yükleyeyim. Bir Türkçeleşsin, daha iyi olur, anlaşılır olur. Çevirilerle ilgili videom var gene arkadaşlar. Her videoda da söylüyorum zaten. Lütfen karta koyacağım. Onu da seyredebilirsiniz. Nasıl çeviri yapıyorum? İşte logo ne işe yarıyor ya da benim kullandığım çeviri programı ne? Onlarla ilgili biraz bilgi veriyorum zaten. Bakabilirsiniz. Çünkü bu dil dosyalarında çevrilmesi gereken yerlerde olabiliyor. Siz kendinizde değiştirmeniz gerekebilir. O yüzden de o videoyu da seyredin arkadaşlar. Faydalı olur size. Hemen ne yapıyorum? Loco üzerinden dil dosyasını yükleyip tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Türkçe dil dosyasını yükledim. Gördüğünüz gibi bakın hepsi, her şey hemen hemen Türkçe'ye çevrildi zaten. Ayarlar kısmında, şimdi eklentinin ayarlarında çok fazla böyle zaten bir ağım bir şey yapılacak, kafa karıştıracak bir şey yok aslında. Genel olarak burada zaten ayarlarımız genel sekmesinde. Siteyi çevir dediğinizde bakın orada size bir sayfa açılıyor ama biz şu an bir dil falan eklemedik. O yüzden de herhangi bir çeviri yapmayacağız şu an. Onu kapatalım. Otomatik çeviri var. Baktığınız zaman bakın otomatik çeviride burada da ücretli. Evet derseniz bakın şimdi burada mesela Google çevirisi, yani Google API anahtarınız varsa ücretli tabii ki bunlar, biliyorsunuz. Google'un Translate'i de DeepL, o da ücretli arkadaşlar. Bunların ücretleri var. Onlarda eğer ücretli bir hizmet alıyorsanız API anahtarlarıyla bağlayabiliyorsunuz. Çevirilerini yapar otomatik olarak. Öyle bir şey var ama bizde öyle bir şey yok. Biz ücretsiz, minimum, yani ne kadar az para verirsek şu an onun derdindeyiz. Ama profesyonel bir şey yapacaksanız da, daha ileri düşünüyorsanız, ileriye dönük bir şey düşünüyorsanız işte ücretli sürümlerine bakın arkadaşlar. Eklentileri var. Eklentilerde dediğim gibi bunlar ücretli sürümlerle gelenler. Pro eklentiler, gelişmiş eklentiler, bilmem ne falan bakın. Önerilen eklentiler falan demiş. Onlar var. Lisans kısmı var. Ondan sonra da gelişmiş varmış. Gelişmişte de burada da işte sorun giderme bilmem ne. Sayfayla ilgili, çevirilerle ilgili sorunuz falan varsa buradan da mesela kapatıp açabilirsiniz. Gelelim genel kısma. Varsayılan dilimiz zaten, sitemiz Türkçe arkadaşlar. Türkçe olarak kalacak zaten. Şimdi bunu başlamadan önce şunu da bir not olarak söyleyeyim size. Hatta Loco'da göstereyim size bunu. Loco'ya geldim. Loco'da WordPress'e geldim arkadaşlar. Şimdi çoğu eklentinin zaten dili İngilizcedir arkadaşlar. Biz İngilizceden Türkçe dil dosyalarıyla işte Türkçeleştiriyoruz. Şimdi yazılımlar, yani kodlamalar falan çoğu İngilizcedir. Dil dosyaları İngilizcedir. Çoğu eklentinin temanı, hemen hemen neredeyse hepsini yani. O yüzden de şöyle bir şey var. Çevireceğiniz dilde farklı bir dil kullanın. Yani İngilizcenin dışında Almanca falan kullanacaksanız onların mesela arkadaşlar dil dosyalarını yükleyebilirsiniz. Bulabilirseniz, mesela yabancı dil dosyalarını bulabilirseniz yükleyin arkadaşlar. Şimdi WooCommerce, WordPress'te mesela şu an Türkçe diyor. Hatta şuradan da bir dakika şöyle yapalım. Araçlar, ayarlar, genel sekmesine geliyorum. Bakın Türkçe, İngilizce. Yani WordPress'in zaten İngilizce dil dosyası var şu an. Onda sıkıntı yok. Geldim yine Loco'ya. Eklentilere geliyorum. Dediğim gibi eğer İngilizceden farklı bir dil, işte ne bileyim Fransızca. Eklentilerin çoğunda Fransızca dil yoktur mesela işte. Genellikle İngilizce vardır. Şimdi bir tane örnek olarak bakalım mesela. WooCommerce mesela. WooCommerce'de İngilizce vardır. Başka ne dil varmış? Bakalım. Türkçe var mesela. Yani Türkçe dili var. Mesela bir Almanca dil dosyası yok herhalde. Var mı? Yoktur herhalde. Yoktur. Ya da başka bir eklentiye bakalım. Yani şöyle direkt checkout'a bakalım. Bu da Türkçesi varmış. Allah Allah. Ne yazsak? Şuna bakalım. Mesela bakın. Örnek İspanyolca ve Rusça dil dosyaları da var. Demek istediğim bu. Siz de mesela çevireceğiniz dilde İngilizcenin dışında olabilir. İşte bu ne olabilir? Rusça olabilir işte mesela. İspanyolca olabilir. İtalyanca olabilir. Bunların da dil dosyalarını bulup eklerseniz iyi olur. Sizin için iyi olur. Ben öyle yapıyorum aslında. Mesela yani yaptım. Demoda öyle yaptım ama yapmak zorunda da değilsiniz tabii ki. Şimdi geldim tekrar eklentinin sayfasına. Varsayılan dilimiz zaten Türkçe. Bütün diller işte Türkçe, varsayılan TR tamam. Şimdi hangi dile çevireceğiz? Dediğim gibi tek dil ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci dil ekleyemeyeceğim. O yüzden de en çok kullanılan dil olarak ben İngilizceyi alacağım. İngilizce kullanacağız. Başka bir şey yok. Üçüncü dili ekleyemeyeceğim. Şuradan başka bir işte Afrikan ekle dediğinizde bakın burada mesela işte şeyi al diyor. Ücretli sürümünü al diyor. Neyse.
Biz ikinci dilimizi ekledik. Yerel dil adı, evet derseniz Turkish olarak değil de Türkçe, İngilizce olarak olur. Onu açmıyorum. Varsayılan bir dil için bir alt dizin kullanın demiş. Yani buna da gerek yok. Alt dizin sonuçta alt domain, subdomain dediğimiz olay. Gerçi bir İngilizce bir dil var. Bir dil için alt domain açabilirsiniz aslında. Sıkıntı değil. Ne faydası olur? Ona bir şey diyemeyeceğim. SEO olarak faydası olur mu? Olabilir. Olmayabilir. Bir şey diyemem. Ama ben açmıyorum. Çünkü çoğu arkadaşımız hosting işlemlerinden anlamayabilir. Biraz böyle farklı ya da hosting mesela direkt hosting hizmeti almayabilir. Yalnızca işte bir kontrol paneli, WordPress kontrol paneli olabilir. Hosting'e giremezler. O yüzden de gerek yok. Var mı yok mu artık siz karar verin. Özel bağlantılarda dili zorla demiş. Evet dedik. İşte burada da aslında bizim dil çevirici yani bayraklar ya da yazı işte şeklinde dilleri çevirebileceğimiz alan burası zaten. Burada zaten olay. Kısa kod olarak short kod dediğimiz kısa kod olarak bize bunu veriyor. İsterseniz kısa kod olarak ekleyebiliriz. İstediğiniz sayfanın her yerinde mesela eğer Elementor falan da kullanıyorsanız zaten Gutenberg editöründe ekleyebilirsiniz demiş. Bakın Gutenberg'te de yapabilirsiniz zaten. Elementor'da da yaparsınız. Menülerde mesela zaten dediğim gibi videonun başında bana kalırsa menüde göstermek daha mantıklı. Bu da zaten alt tarafta gösterdiğimiz kısımdı zaten. Şu arkadaşlar bakın. Yani şu olay. Alt kısım menü kısmı. Bu da shortcut. Öyle söyleyeyim size. Menü, shortcut ve alt kısım. Şimdi kurduk. Bir kaydedelim. Sayfamızda bir bakalım şimdi. Nerede? Açtık bunları ya. Koyu dedik. Tamam, sağ alttaymış bu. Tamam. Zaten bu çıkacak zaten. Diğerlerini yapmamız lazım. Yani kısa kod eklememiz lazım. Artı menüleri eklememiz lazım. Bir sayfaya bir gidelim. Zaten direkt gelmiş. Turkish, English. Bakın bu şekilde. Buradan dili değiştirebilir. Seçebilir yani. Üst tarafta kontrol panelinin bakın üst tarafında siteyi çevir diyor mesela. Gördüğünüz gibi. Bakın. Sayfa çevir. Buradan istersem şimdi çevirmeye bile başlayabilirim. Bakın buradan direkt çevirmeye başlayabilirim. Hatta başlayalım. Sayfayı çevir diyorum. İlk ana sayfamız. Ön uç dediğimiz olay bu zaten arkadaşlar. Ön uçtan çevrilme olayı bu. Burada sol tarafta aynı WordPress kontrol panelinde mesela özelleştirme falan yapıyoruz. Tema özelleştirmesi gibi bir editör kısmı açıyor size bakın. Görüyorsunuz. Metin %25 dil çevrilmiş bilmem ne falan orayı da kaçırdık zaten. Turkish, English. Bakın İngilizce bu kadar çevrili. Türkçe bu sayfa %25 diline çevrilmiş diyor. Bu yüzden de işte dediğim gibi kullandığınız eklentilerin, temanın mesela çevireceğiniz dil dosyaları olursa sizin için faydalı olur. Şimdi Türkçe. Bakın çevrilecek alanların yanında bu şekilde bir kalem işareti çıkıyor bakın. Ya da şöyle bakın. Görüyor musunuz? Güzel yanı bakın buradan direkt menüleri de çevirebilirsiniz. Menümüzü buradan direkt çevirebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Logomuzu, buradaki yazı yani çevrilebilecek bütün dizinleri size gösteriyor. Şöyle gidelim. Bakın şimdi şuradaki ok ne işe yarıyor diyelim. Bir sonraki, bir önceki. Bakalım. YouTube kanalıma abone olmak ister misiniz? Bakın bu alan. Buradan yukarıda gidebiliriz. Şimdi bir sonrakine bak diyorum. Logoyu gösteriyor bana. Logoyu mu gösteriyor? Logo herhalde değil mi bu? Metin yok. Logo değil. Şu kısım pardon link. Linki gösteriyor. Bir sonrakine diyorum. Bir sonraki YouTube link aynen. Linki şu ismi gösteriyordu. Bu da linki gösteriyor. Instagram bunları gösteriyor. Yani buradan da ileri geri gidebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şurada örnek olarak bir tane çevirelim. Bakın ekstra çeviri özellikleri demiş. Prostürümü yükselt demiş bilmem ne falan. Biz şimdi bir tane çeviri yapmaya başlayalım. Şimdi Türkçe zaten burası. İngilizce çevireceğiz. Evet. Birinci çevirimizi yapalım. Şunu bir çevirelim mesela. Burası denemeler için bilmem ne falan demiş. Burada da bakın çeviri belleğinden öneriler diyor. Burası denemeler yapmak amacıyla oluşturulmuş bir demo bilmem ne falan demiş. Şunu alamazsınız. Şöyle yapalım. Şunu alacağız. Bakın orijinal. Orijinali bu şekildeymiş. Kopyala diyorum. Buraya da yapıştır diyorum. Şimdi bazılarında dediğim gibi dil dosyalarının etkisiyle burada size öneri olarak verebiliyor. Direkt buradan alıp yapıştırın arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şunu aldım. Çevir dedim. Bu şekilde uzunca da alabilirsiniz. Bakın bu biraz daha uzun şekli olmuş herhalde. Hatta bunu alıp kopyalayalım ya. Tamam böyle olsun. Şimdi her çeviri yaptıktan sonra muhakkak kaydedin arkadaşlar. Kayıt yapın. Birazdan göstereceğim. Kayıt yapmazsanız ne olacak tabii ki o da var. Geldik. Burayı yaptık. Sıradakine geç diyorum. Sıradakine şu. Kapat dedi. Kapat. Bakın dismiss. Tamam aldım. Buraya yapıştırdım İngilizcesi. Kaydetmedim. Bunu kaydetmiyorum. Bir sonrakine geç diyorum. Bakın ne diyor? Uyarı veriyor size yani. Kaydedilmiş değişiklikleriniz var. Ne yapacağız?
Kaydet diyelim o zaman, kaydet. Kaydet. Tamamdır. Sıradakine geçelim. Instagram zaten. Bu da zaten link. Arkadaşlar bakın, İngilizcesi de Instagram. Bu linki de aldık. Aslında şöyle buraya yapıştırdık. Tamam. Bunu da kaydettik. Neyse, bunları falan gerek yok. Buraya geçelim. Facebook geç. Tamam. Neredeyiz? Şu logoya bakalım. Logo. Şimdi logoyu da göstermek istiyorum. Logomuzda VPA mağaza yazıyor değil mi? Bunu İngilizce olarak da ben göstermek istiyorum. Güzel yanı bu. Ama bu logodan ben 2 tane yaptım aslında. Bir tanesi de İngilizce olanı arkadaşlar. Nasıl? Şimdi onu da göstereyim. Mediate diyorum. Logomuzu alıyorum. Yük diyorum arkadaşlar. O da shopping yazıyor zaten. Bir şey yok. Yani değişen bir şey yok aslında. Yalnızca İngilizcesi var. Kaydet diyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir sayfaya bir bakalım. Neler olmuş, ne etmiş bir bakalım. İngilizceyiz. Şu ön belleği bir temizleyelim. Ön belleği temizleyelim. Tamam. Şimdi İngilizceye bir geçelim. Bakın, çeviri yaptığımız yerler arkadaşlar. Şurayı çevirdik. Burayı çevirdik mesela. Gördüğünüz gibi. Bakın, logo İngilizcesi geldi. Ön uçtan yapabilmeniz çok iyi. Sayfanız biraz böyle hani kalabalıksa, çok fazla sayfa varsa biraz yorar. Yorucu olur sizin için. Ama ücretsiz olarak da size bu imkanları veren bir eklenti, dediğim gibi Polylink'ta yok. Polylink'ta işlemler daha böyle acayip işlemler var. Zor işlemler var açıkçası. Çünkü neden? Polylink, şöyle diyeyim, statik, dinamik bir sayfa varsa çok kötü. Yani ücretli sürümünü almanız. Statik sayfalarda, yani tek böyle bir sayfanız var. Fazla yani güncelleme yapmıyorsunuz sayfanızda. O zaman okey, yapabilirsiniz statikse. Ama dinamik bir sayfada zor. Artı WooCommerce yok Polylink'ta. WooCommerce çevirilerini yapamayacaksınız. O yüzden şu an ücretsiz olarak baktığınızda bu eklenti bana daha böyle şey geldi, hoş geldi, iyi geldi. Öyle diyeyim size. Tabii tercih meselesi ayrı bir şey de. Bu şekilde eklentileri çevirirsiniz arkadaşlar. Bakın, istiyorsak şuraya geçelim. Kargo avantajları demiş mesela. Kargo avantajları kopyaladım. Hatta şöyle diyeyim, direkt çevirdiğim kargo avantajları, shipping. Buraya da yapıştırdım. Kaydettim. Birkaç tane böyle örnek yapayım. Ondan sonra para iade garantili. Çevir diyorum. Tamam. Tabii bu şimdi Google Translate'ten çeviriyorum ama siz İngilizceniz falan varsa ya da işte çevireceğiniz diliniz hakimseniz o dile daha sağlam, daha güzel çeviriler yaparsınız. Ben şimdi Translate'ten çeviriyorum yani. Onu da kaydettim. Olay bu. Şimdi bunu bir kapatayım. Bir de bir e-ticaret, yani bir sayfamıza girelim. Ürün sayfasına girelim. Mesela girelim şu rozete. Bu biliyorsunuz WooCommerce'in ürün sayfası, e-ticaret sayfası. Ürün sayfası. Bunu çevirelim şimdi. Bakalım nasıl çevireceğiz. Sayfa çevir diyorum. Orada şimdi isterseniz bakın, bu şekilde navigasyonu bile çevirebilirsiniz İngilizce. Görüyorum rozeti. Hemen bakalım, İngilizcesini çevirelim. Tamam. Yapıştıralım. Sınırlı sayıda demiş. Kaydetmedik. Tamam. Sınırlı sayıda. İşte biraz yorar sizi bu arkadaşlar. Bu şekilde. Yani tamam, kaydet işte daha. Buna geç o zaman. Sonra buna geç. Sınırlı sayıda. Tamam. Bir şekilde. Unutuyoruz tabii ki, böyle hızlı hızlı yap diye kaydedildi. Şuna bakalım. Hızlı al. Take it fast. Orijinali buymuş zaten. Tamam. Şunu da çevirelim. Çevir dedik. Tamam, kaydet. Hemen hemen sayfanın her şeyini çeviriyor arkadaşlar. Bakın. Her şeyini çeviriyor. Bunları kaydettik. Şimdi girelim bir rozete bir bakalım. English diyelim. Bakın bu şekilde ürünleri, yani ürün sayfalarını, dediğim gibi sayfanızda çevrilebilecek her şeyi, hemen hemen her şeyi çeviriyorsunuz zaten arkadaşlar. Şimdi geldik, şöyle bir şey var. Ne yapalım? Alt tarafta böyle bu şekilde dili gösterebiliriz ama bunu kullanmak isteyebilirsiniz. Bir shortcut'la nasıl dil seçici ekleriz ya da menü ekleyelim bir de. Menüye nasıl ekleriz? İlk önce onunla başlayalım. Şimdi geldik. Ne yapıyoruz? Menü ekleyelim. Menü ekleyeceğiz. Görünüme geliyorum. Menülere geliyorum arkadaşlar. Menülerde kullandığım ilk önce ana menüyü tabii ki seçeceğim. İşte ana sayfa, mağaza hakkımızda iletişim. Bunu da neyse kalsın. Ana sayfa, mağaza hakkımızda iletişim. Şöyle ana sayfaya bir gelelim. Burada bakın, eklentinin zaten bize böyle bir menü ekleme kısmı geliyor size zaten. Bu tarafta açılıyor. Buraya ekleyebiliriz. Ne var? English ve Turkish. Menüyü ekle diyorum. Türkçeyi aldım. İngilizce de böyle. Bunu isterseniz burada da Türkçe de yazabilirsiniz ya da yazmazsınız ya da İngilizce yazarsınız, fark etmez. Bunu bir kaydedelim. Menü ekleme olayı da yani gayet basit arkadaşlar. Şöyle bir yenileyelim. Bakın bu şekilde. İsterseniz yazıları kaldırırsınız. Yalnızca bayrakları da bırakabiliriz. O da
Eklentinin ayarlar kısmından yapabiliyorsunuz zaten. Şimdi bu şekilde bir kalsın. Bir de kısa kodla ekleyelim. Onu da nereye ekleyelim mesela? Bir yere ekleyelim. Fark etmez. Geldik Elementor'a. Şimdi kısa kodda lazım bize tabii ki. Şimdi eklentiyi hemen ayarlara, eklentiye geldim. Bakın şu kısa kodu alacağım. Kopyala. Tamam. Dursun. Şimdi Elementor'la bir açalım. Sayfamız Elementor'la çünkü tema Elementor ile çalışan bir tema. Burada şimdi bir yere ekleyelim yani şuraya ekleyelim. Ekleyebiliriz. Bir kısa kod hemen. Kısa kod aldık. Şuraya ekleyelim mesela bakın. Buraya da kısa kodumuzu yapıştırdım. Bakın bu şekilde istediğiniz yere yani nereye istiyorsanız ben şimdi örnek olarak oraya yaptım ama mesela yok sevmedim kaldırdım. Başka bir yere yapalım ya. Şuraya yaparız işte. Kısa kod. Kısa kod şuraya yap. Buraya yaptık mesela. Şuraya yapıştırdım. Bakın güncelle diyorum. Sonra da sayfayı görüntüle. Böyle gelelim. Gördüğünüz gibi kısa kodda da sayfanızın istediğiniz nerede istiyorsanız orada da yayınlayabilirsiniz bu şekilde. Öyle buradan da çevirebilirsiniz. Bunu kullanmak istemiyorsanız ya da işte menüdeki şeklini kullanmak istemiyorsanız size kalmış. Ha şimdi bu ister bayrak ister bayrak olmadan bu kısa kodda yaptığımızda burada size bakın tam dil 1, 2, 3, 4, 5 tane seçenek var. Sadece bayrak var. Kısa dil isimli mesela işte TR o şekilde EN mesela İngilizce o şekilde gösterir. Tam dil şu anki kullandığımız işte tam dil adlarıyla kısa dil adları TR mesela. Tam dil isimleri falan o şekilde mesela. Biz mesela buna sadece bayraklar desek kısa kod ama menüdekinin mesela sırf bayraklar yapabiliriz. Şöyle onu böyle kaydedelim. Şunu da koyu değil de açık olsun. Sağ alt değil üstte olsun mesela. Sağ üstte olsun. Gerçi şeyle çakışır mı? Bununla çakışır mı bilmiyorum ama bir bakalım. Yenileyelim. Yani çakışmıyor. Buradan bakın buraya bile ekledim. Burada işte isim olmadan bu şekilde o da burada duruyor zaten bakın. Yalnızca bayrak şeklinde. Dediğim gibi gayet basit, kullanışlı. Bana sorarsanız kullanışlı. Çok böyle sayfalarınız yoksa sitenizde, çok böyle ne bileyim karman çorman değilse, basitse böyle hani çok fazla sayfanız olmadan da bu şekilde çeviriler yapabilirsiniz. Ya da önemli sayfalarınızı çevirin ne bileyim yapabilirsiniz. Bana sorarsanız şu an kullanışlı olan ücretsiz dil çeviricilerinden biri bu. Bence yani başta bu. Diğerleri dediğim gibi biraz inceleme fırsatım oldu. Zaten G-Translate'i videosunu çekmiştik arkadaşlar. Direkt otomatikman o her şeyi çeviriyor. Makine çevirisi tabii ki. Komple çeviriyor. Bu biraz daha kullanışlı. O da var. Yani dezavantajlarından biri işte ne yazık ki arkadaşlar şey var. Şimdi bakın biz bunu şurada ürünü çevirdik. Şunu bir neredeydik biz? Ha İngilizce. Mesela ürüne geldik. Üründe bakın görüyorum rozeti. URL kısımlarını tabii ki ücretli versiyonunda çeviriyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Onda yapacak bir şeyimiz yok. Biz burada ne kadar da bak görüyorum rozetini şey yapsak da onda yapabilecek bir şey yok. Hatta şöyle bir ürünlere geldim. Tüm ürünler. Bir de şeye bakacağım. Ürünler sayfasında var mı da bu ekran ayarları demiş. Herhangi bir şey yok. Yok yani. Görüyorum rozeti. Yani burada da bir şey yok arkadaşlar. Yani eklentiyle ilgili hani dedim var mıdır diye düşündüm. Yok yani. Bir URL kısımlarında ne yazık ki onları çevirisini yapamıyorum. Eklenti hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kullanılır mı? Tavsiye eder misiniz? Ederim. Ederim yani tavsiye ederim. Şu anki sürümüyle zaten güncel. WordPress sürümümüze uyuyor. 300 bin üstünde de kurulumu olmuş zaten. Geliştiricinin muhakkak sayfalarına girip okuyun arkadaşlar. Evet, eklenti bu şekilde anlatabildiğim kadar elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kullanılır. Ben kullanırım. Şahsen kullanırım. Ücretsiz sonuçta. Bir tane dil sonuçta kullanabileceğiz. Dediğim gibi en çok kullanılan dil olarak da İngilizce olabilir. Ya da sizin arkadaşlar hangi gruba hitap ediyorsanız mesela o grup dil dosyasına çevirirsiniz. Almanca, Japonca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca neyse artık ona çevirirsiniz yani. O size kalmış. Özellikle de e-ticaret için diyeyim. E-ticarette bence İngilizce kullansanız daha mantıklı olur da. Sonuçta bir tane dil. Onun İngilizce kullanma. Çünkü hemen hemen
çoğu yurt dışında da insanlar İngilizce anlayabiliyor ya da çeviriyor işte bir şekilde. Söyleyeceğim bu kadar. Güzel bir eklenti. Bu da böyle geçti. Tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni muhakkak lütfen beğeni atın. İşte ondan sonra yorumda yazabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.